Erzurum'un meşhur kadayıf dolması bitti. Bakın bu şekilde şahane oldu. Hiç yumurta kokusu yok. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Tüm Erzurumlulara da bu vesileyle sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar, Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını, evet arkadaşlar, kadayıf dolmamız bu şekilde şerbetin içine çekmiş, sulu sulu, şahane bir tarif. Şimdi sizin için yiyorum. Bakın arkadaşlar, içinden şerbet damlıyor. Şahane bir tarif. Hepinize öneriyorum. Kalanını da yiyorum. Bunlar gibi kızardı. Dağılma var mı? Hiç yok. Hemen şerbetimizin içine atıyoruz. Yağımız kirlendim arkadaşlar. Göster. Yağımız hiç kirlenmedi. Yumurtada hiçbir dağılma oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Bakın. Siz de bu yöntemle şahane bu şekilde kadayıf dolmaları yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün Erzurum'a gidiyoruz. Tüm Erzurumlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Erzurum'da yemiş olduğum kadayıf dolmasını sizlerle paylaşacağım. Biz ailecek bu tatlıyı çok seviyoruz. Orijinalini Erzurum'da yemiştik eşimle birlikte. Özellikle eşim bu tatlıyı çok seviyor. O yüzden sizlerle paylaşıp bu tatlıyı sizlere tanıtacağım. Ben Erzurum'da yapılan versiyonunu yapacağım, orijinalini. Bunun İstanbul'da daha kalın sarıyorlar, daha değişikleri oluyor. Ama ben Erzurum modelini sizlerle paylaşacağım. Yapım aşaması: 400 gram tel kadayıfım var. Tel kadayıfı yalnız aynı gün alıp sararsanız daha iyi olur. Ben dün aldım. Bakın biraz hafif kuruma yapmaya başladı. Kapalı poşette olmasına rağmen. Önceliğimiz şerbetini hazırlamak. Şerbeti için 2,5 su bardağı şekere 2,5 su bardağı su ilave ediyoruz. Eşit miktarda olacak, fakat kaynadıktan sonra şerbetimiz 25 dakika daha kaynamaya devam edecek kısık ateşte. Şerbetimiz bal kıvamında olacak. Yoğun olacak. Suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar, şekerini eriyene kadar karıştırıyoruz. Kaynayınca küçük ocağa alıyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Kaynadıktan sonra içerisine bir dilim kalın limon atıyorum. Eğer limonu kabuğu ile atarsanız arkadaşlar, kabuğundaki aroma şerbete geçiyor. Tatlınız daha fresh ve lezzetli olur. Şerbetimi kısık ateşte 25 dakika kaynatıyorum. Şöyle kadayıfımızdan bir miktar alıyoruz. Bakın. Fazlasını koparıyoruz. Bu şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde uzunluk ya bu arkadaşlar. Bunu böyle ikiye tutuyoruz. Bakın. Şurası yuvarlak olacak. Kopuk olmayacak. Burası bütün olacak. Burası çünkü cevizi koyacağımız yer. Eğer burada yapışık olanları varsa mutlaka şu şekilde açın. Burasını, püf noktasını size göstereyim. Bakın. Burası kopuk olmayacak. Bütün olacak. Onu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben daha önce de yaptıklarımı size göstereyim. Burada yine içerilerine bu şekilde ceviz koyuyoruz. Cevizimizi bakın bıçakla kestim. Kesinlikle ezmiyoruz. Toz haline gelmeyecek. İçinde dağılmasın. Birer kaşık şöyle dondurma kaşığıyla ceviz bırakıyorum. Arkadaşlar, cevizimizi koyduk 2 kat olan yere. Önce şöyle kıvırıyoruz. Bakın. Çok sıkı sararsanız eğer içerisine şerbet girmiyor. Bu çok önemli. Bakın, kenarlarını da şu şekilde toparlıyoruz.
çok hafif sıkıyoruz. Buradaki püf noktası şerbetin içerisine girmesi için çok sert sarmıyoruz. Şu şekilde. Biraz fazla olmuş. Uç kısmını azaltıyorum. Bakın incelmesi gerekiyor çünkü uca gelirken. Şu şekil. Bakın azalttım. Kenarlarını topluyorum. Cevizleri çıkmasın diye. Bir de şöyle yaparsanız bakın kalanları şöyle toparlayın. Bu bir tanesi hazır. Ben önce hafif kıvırıyoruz. Tekrar toparlıyoruz. Ben bunu Erzurum'da ustalarda yedikten sonra izlemiştim. Tüm Erzurum'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bir de Erzurum'daki yediğim o çağ kebabını asla unutamıyorum. Türkiye'nin her yerinde yedim ama Erzurum'daki kadar lezzetlisini hiçbir yerde yemedim. Yine şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci dolmamız da hazır. Bu kalanları atmıyoruz tabii. Künefe yapacağız. Kadayıf dolmalarımı hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra şerbetimin soğumasını bekliyorum. Şerbetimiz tam 25 dakika pişti. Görüyorsunuz bakın nasıl yoğunlaştı. Arkadaşlar bakın yoğunluğu. Şerbetimizin yoğunluğu bu şekilde. Bakın. Ve su gibi akmayacak bakın. Kaşığı böyle yaptığınız zaman izi kalıyor. Tam 25 dakika kaynattım. Arkadaşlar vermiş olduğum ölçüden 12 adet tatlı çıktı. Bu tatlının özelliği sıcak yendiği için ben bir kısmını derin dondurucuya bu şekilde poşetle atıyorum. Canımız istediği zaman çıkarıp yağda tekrar kızartma imkanımız oluyor. Benim size önerim yiyeceğiniz kadarını kızartın. Diğer kalanını derin dondurucuya atabilirsiniz. Şimdi bu şekilde dolmalarımız hazır. Kızartmak için 3 adet taze yumurtamı bu tatlı için yumurta kokuyor diyorlar. Eğer yumurtanız bayat olursa kokar. Bayat olmazsa bu tatlı kokmaz. Bir de yumurtanızı bakın yumurtalarım çok taze. Ayrıca yumurtalarınızı çok güzel beyazıyla birlikte çırpmanız gerekiyor. Hepsi birlikte çok iyi karışırsa kesinlikle yumurta kokmuyor. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Püf noktasını söylüyorum. Kesinlikle içerisine kadayıf dolmalarımızı bırakmıyoruz. O zaman içerisine yumurta dolar, şerbeti içine çekmez, hem de yumurta kokar. Yapacağımız işlem şu. Şöyle elimize yumurtayı alıyoruz. Bakın. Böyle diğer elimi de alıyorum. Bu şekilde üzerinde kalacak şekilde yapıyoruz. Bakın. Tekrar göstereyim. Şu şekilde. Kesinlikle içine yumurtanın dolmalarımızı koymayın. Bakın hem ne kadar güzel yapıştı ve şu anda içinde yumurta yok. Bir tane daha size gösteriyorum. Bakın şu anda saçaklı. Ama yumurtayla şimdi biz bunu yapıştıracağız. Ne yapıyoruz? Elimize içine soktuk. Fazlalığını bırakıyoruz. Bakın şu şekilde. Daha sonra bu şekilde üzerine yumurtayla yapıştırıyoruz. Buradaki zaten amaç bu kızarırken kadayıflarımızın çıkmaması. Olay budur. Aradaki farkı size gösteriyorum. Yumurtalanmış, yumurtalanmamış. İçerisinde yumurta yok. O yüzden bu tatlımız yumurta kesinlikle kokmayacak. Şimdi kızartma aşaması. Erzurum kadayıf dolmalarımızı yağda kızartmaya başladık. Şu şekilde. Çok aşırı yüksek ateş olunca içi çiğ kalıyor arkadaşlar. Ben iki grup halinde kızartacağım. Çünkü sıkışmalarını istemiyorum. Hemen şöyle bol, bu tatlının özelliği bol yağ istiyor arkadaşlar. Şöyle sarsmadan yavaş yavaş çevirerek
nar gibi kızarmalarını bekleyeceğiz. Kadayıf dolmalarımızın her yeri eşit miktarda kızarmasını sağlayalım. Arkadaşlar bakın nar gibi kızardı. Dağılma var mı? Hiç yok. Hemen şerbetimizin içine atıyoruz. Yağımız kirlendi arkadaşlar. Göster. Yağımız hiç kirlenmedi. Yumurtada hiçbir dağılma oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Bakın. Siz de bu yöntemle şahane bu şekilde kadayıf dolmaları yapabilirsiniz. Bakın şimdi sesi duyar mı? Çek şöyle. Şerbetin içine girince sesi duyuyor musunuz? Bakın nasıl ses çıkarıyor. Şöyle hemen çevirelim. Şerbeti içine çekmesi için. Tabii biz büyük işletmeler gibi kazanlarla şerbet hazırlamadığımız için bu şekilde sürekli bir 3 dakika şerbetini çekmesi için çevirin arkadaşlar. Şimdi ben size şunu göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şimdi şu sesi çek. Bırakıyorum. Bakın sesi. Çekmeye nasıl başladı. Bakın. Çısır çısır sesini çekiyor. Şerbetini çekiyor. Şöyle. Şimdi bu aşamada sürekli karıştırıyoruz. İkinci tavaya atıyorum ben. Şimdi 3 dakika bekledi. Tatlılarımızı bu şekilde temiz eldiven giydim bu arada arkadaşlar. İkinci eldiveni bu şekilde alıyorum. Ben ocaktan yeni aldıklarımı içerisine bırakıyorum. Şerbetlerini bunları da çekene kadar 3 dakika bekliyorum. Erzurumluların meşhur kadayıf dolması bitti. Bakın bu şekilde şahane, hiç saçaklanmadan kızardı. Yumurtanın içerisine koymadım. Üzerine sürdüm sadece. Yumurta kokusu hiç olmadı. Tüm Erzurumlulara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum bu güzel tarif için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel tarifimi denemenizi öneriyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bu değerli yöresel tarifimi siz de deneyin. Arkadaşlar, Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını sizin için. Evet arkadaşlar, kadayıf dolmamız bu şekilde. Şerbetini içine çekmiş, sulu sulu. Şahane bir tarif. Şimdi sizin için yiyorum. Bakın arkadaşlar, içinden şerbet damlıyor. Şahane bir tarif. Hepinize öneriyorum. Kalanını da yiyorum. Dışı çıtır, içi yumuşacık şekerli. Şahane bir tarif arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten bakın dışı nasıl çıtır. Sesini size göstereyim. Duyurayım. Bakın. Yumuşama yok kesinlikle. Görüyor musunuz? Bu gerçek tarif oldu. İçi yumuşacık, aldısını çekmiş.